Mekke'nin ilk dönemleri sıkıntılı dönemler yani. Müşrikler hiçbir zaman rahat durmamış, hiçbir zaman. Şimdi Mekke'nin içerisinde özellikle Hazreti Ebu Bekir kimi tutsa Efendimiz Aleyhisselam'a getiriyor. O da iman etti, bu da iman etti, şu da iman etti diye. Ama bu tutup getirdikleri arasında Kureyşlilerin de dahil olmak üzere çok büyükleri var. Kafanızda canlandırın. Mekke takribi 10.000 kişi. 40 yaşın altı olup Darun Nedve'de vazife alan çok nadir insanlardan bir tanesi. 40 yaş ruhun kemal yaşıdır. Değil mi? Sünnetullah olduğu için bu kısmı fark etmişler belki 40 yaşın kemalini. Müşriklerin toplandığı yer Darun Nedve. Daha sonrasında da Müslümanların toplandığı yer ne olacak? Darül Erkam olacak. Ben bu iki kelimeyi duyunca kabir geliyor aklıma. Sanki iki kapı var. Biri Darun Nedve'de müşriklerin toplandığı yere çıkıyor. Öteki de inşallah bizimki ondan olur Darül Erkam'a çıkıyordu. Erkam bin Ebil Erkam. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğin nüzul ettiği dönemde Hazreti Ebubekir ticarette, şehir dışında, Mekke dışında. O gelir gelmez Efendimiz'den önce müşrikler geliyor onun kapısına. Geliyorlar ya işte Ebubekir durum böyle böyle senin arkadaşın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Böyle böyle bir şey bahsediliyor falan diye hani önce biz kafasını çelelim. Sonradan hakikate gitmesin diye başta çelmeye çalışıyorlar kafalarını. Hazreti Ebubekir de ben onu bir konuşayım diye bir cümle ediyor. Oradan Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Hakikatin aslı nedir diye sual ediyor. Efendimiz Aleyhisselam anlatırken daha cümleleri bitmeden iman ediyor Hazreti Ebubekir. Yani o sıddık oluşu, saf temiz oluşu, anında o adaptasyon sağlaması çok muazzam. Bir de şu şartları da düşünmek lazım. Darun Nedve'de yeri olan 40.000 dirhem bir serveti olduğundan bahsediliyor o dönemlerde. Yemen'den Şam'a kervanları olan ciddi bir tüccar Hazreti Ebubekir. Ailesi de Kureyş'in de büyüklerinden sayılan. Böyle bir zat Efendimiz Aleyhisselam peygamberliğini ilan ettiği anda statüsünün hiç önemine bakmadan direkt arkasına geçip tabiyetini verebiliyor. Tertemiz bir şekilde o sadakatle. Şimdi ondan sonra da Hazreti Ebubekir etrafındakilere bahsediyor yani. Ayetlerden bahsediyor, Efendimiz'den bahsediyor. Derken böyle sürekli Efendimiz'in yanına gelmeye başlıyorlar. Mekke'de bu sansasyon oluyor yani böyle insanlar bunu kabul etmek istemiyor değil mi? Hatta Mekke'de tam Kabe'nin önünde Efendimiz Aleyhisselam birkaç kişiyle birlikte dururken Mekkeli müşrikler ortalığı yine bir galyana getirip Hatice validemizin oğlunu olarak şehit ediyorlar orada. Şimdi o süreçlerde Efendimiz Aleyhisselam ihtiyat etmesini söylüyor. Etrafındaki zaten bir avuç insana. Onlar da artık belli başlı ibadetlerini Mekke dışında yapmaya başlıyorlar. Tam böyle Mekke dışında ibadet ederken bir gün Ebu Süfyan ticaret yapmış, kervanıyla geçiyor. Tabii bir insanın kışkırtma pazarlaması nasıl olur? Önce kışkırtmayla başlar. Alay etmeyle haşa değil mi? Bundan bir çözüm elde edemeyince kendi minderine çekmeye çalışır. Gelsin dövüşelim, kafa kafaya verelim, savaşalım falan. Ardından etrafa yaymalara başlar. Onlar yalancı, onlar dilenci, onlar şöyle, onlar böyle diye değil mi? Hep standart yani. Bunlar orada da öyle olmuş. O dalga geçme evresi Mekke'de çok uzun sürmüş o cihette. Çünkü uzun bir süre nüfusları az olduğundan yani dalga geçsek söner bu düzen diye düşünmüşler haşa. Şimdi tam Mekke dışında Müslümanlar bir avuç zaten ibadet ederlerken Ebu Süfyan kervanıyla geçiyor ve onlarla çok dalga geçiyor. İşte bir diş sık, iki diş sık, üç diş sık. En son Sa'd bin Ebu Vakkas yine yerden bir deve kemiği alıyor. Ebu Süfyan'ın ticaret kervanının içerisinden bir tanesini vuruyor, yarıyor kafasını falan. Efendimiz Aleyhisselam önce olayı duyuyor. Yine de biz dikkat etseydik iyi olurdu gibi bir ince mesaj da veriyor. Çünkü onların söyleyebilecek bir sözleri yok ki ortada. Onların çekmeye çalıştıkları minder ne minderi abi? Aynı onlar gibi ağız dalaşı, onlar gibi kavga bela minderi değil mi? Ama sen onların çekmek istediği mindere çıktığın anda etrafında ulaşman gereken ve sadece o etrafındakiler de değil 1400 yıl sonrasına da ulaşman gereken o vermen gereken mesajları sağlam, kaliteli bir şekilde vermek için kendi mesleğine konsantre olman gerekiyor. Bu yüzden hep demişler dava adamları davasında dalgıçtır, umuma karşı da dalgındır. Yani Efendimiz Aleyhisselam ona konsantre olmuş. Biz hakikati neşredelim, yayalım. Bunlar anlamasa da bunların çocukları anlayacak. Çok da anlayan olmuştu. Ebu Cehil anlamamış ama çocuğu İkrim'e anlamış. Velid bin Mughire anlamamış ama çocuğu Halid bin Velid anlamış meseleyi değil mi yani? O yüzden onların çekmeye çalıştığı söz dalaşı minderine, sünnet dışı tavırların olduğu mindere mümkün mertebe girmemek, meselende devam etmek icap ediyor. Şimdi müşriklerin durumu hep böyle olmuş. Hani bir nerede kündeye getiririz, nerede yakalar sıkıştırırız, nerede dalga geçeriz. Yine bir gün Mekke içerisinde Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle etrafına toplanıyorlar. Yani amaçları haşa yine alay etmek, dalga geçmek, kıymetini düşürmek. Niyetleri bu müşriklerin. Hatta toplanılan zümrenin içerisinde Ebu Cehil var. Bir de Nadir bin Haris diye daha sonra Bedir'de ölmüş çok şerli bir tane adam var. Nadir niye şerli? Yani böyle çok ciddi hatip bir adam Nadir. İşte gidiyor mesela Yemen'e gidiyor. Oradan menkıbeler duyuyor, şiirler duyuyor, mersiyeler duyuyor. Geliyor insanlara onu anlatıyor ya da insanlar tam böyle Efendimiz Aleyhisselam'ın mesajını duyup merak ederken onları haramlara götürüyor, kadına götürüyor, başka bir yere götürüyor falan. Tam bir jammer gibi yani. İnsanların ne zaman dikkatleri konsantre olsa Nadir bin Haris onların dikkatlerini bozmak için elinden geleni yapıyor ama söz sanatında böyle Kureyş'in
önde gidenlerinden biriz. Hatta işte Bedir'de önce ele geçiyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselam bunu öldür diye Hazreti Ali'ye değil mi? İşaret ediyor yani. Çünkü çok şerli bir dili var. Yılan gibi bir dili var yani o Nadır'ın. Tabi bu söylediğim ne oluyor? Takribi 15 yıllık bir süreç. O Nadır'ın o yılan dili herkesi zehirlemek için hazır bekliyor. Nadır bin Haris, Ebu Cehil. Neyse ana konuma geleyim. Kafanızda yaşatın değil mi? Tefekkür dünyamız genişlesin diye. Şimdi tam Mekke'de Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafına toplanıyorlar. Dalga geçmeye başlıyorlar, alay etmeye başlıyorlar. Sizin diyorlar, ilahınız varsa haydi bakalım şimdi gelsin bana ceza versin diyorlar. Anladın mı alay çeşidini? Hani şimdi istiyorlar. Halbuki o an o bulunan toplulukta Efendimiz Aleyhisselam olduğundan dolayı ve oradaki müşriklerin birçoğunun çocuğu ilerideki iman ehli olacağından dolayı Allah Azze ve Celle oraya bir azap indirmiyor o anda. Hani ne oldu? Rabbiniz azap verecekti. Hani üzerimizden yağdıracaktı. Kıyamet gönderecekti. Yani adeta cehennem azabına, haşre hatta öldükten sonra dirilmeye, öyle değil mi? Kıyametin alametlerine vesaire bunların her birinin şuur eksikliği olacak şekilde haşa alay etmeye çalışıyorlar. İşte tam bu esnada bu sure nazil oluyor, Me'ariç suresi. Ve surenin içeriği haşrin, ahiretin dehşetini, şuurunu ve mücrim kişilerin, mücrim ne demek? Günahkar. Eğer o cehennem yüzünü görürse bu iddialarla karşılaşabileceğini belirtmiş ve ben bu iddialar içerisinde 3-4 tane ayeti aldım bu sureden. O ayetler akıllara zarar ayetler. Birbirlerine gösterilirler. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtuluş için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de tek kendini kurtarsın. Yani ya Rab sen onları ateşe at ama beni bu ateşe atma, kurban olayım beni kurtar diyecekler. Fayda verecek mi? Burayı konuşalım. Zerre faydası olmayacak. Çünkü bu film bir kez çekiliyor denecek. Zerre faydası olmayacak. Çünkü bu film bir kez çekiliyor denecek.